Merhabalar, ben Gürkan. Bugün size videographerların en sık yaptığı hataları ve çözümlerinden bahsedeceğim. En sık yapılan hatalardan biri olan lensi temizlemem. Her çekime gittiğinizde çekime başlamadan önce lensiniz temiz bile olsa tekrar lens beziyle daireler çizerek lensinizi temizleyin. Çok küçük tozlar görüntünüzü etkileyebilir. Bununla kurgu aşamasında karşılaşmak istemezsiniz. Ayrıca bu alışkanlığı edinmiş olmanız daha sonraki çekimlerinizde de işinize yarayacaktır. Çekim anında çok fazla zaman kaybettiren şeylerden biri de kamera ayarlarını bilmemek. O anda bir sorunla karşılaşabilirsiniz ama bunu hızlıca çözmeniz gerekiyor ki çekime devam edebilirsiniz veya kaçırabileceğiniz bir görüntü olabilir. Bunları kaçırmamak için kamera ayarlarının hepsine hakim olmanız gerekiyor. Genelde videographerların başına çok gelir. Kurguya geçtikleri zaman, görüntüleri attıkları zaman çok mavi ya da çok sarı bir görüntüyle karşılaşırlar. Bununla karşılaşmamak için beyaz ayarını otomatikte kullanmamanız gerekiyor. Eğer ortam değiştirmeyecekseniz o ortamda doğal bir referans üzerinden beyaz ayarı yaparak kullanabilirsiniz. Eğer mekan değiştirecekseniz de durma imkanınız varsa mekan değiştirdikten sonra tekrar orada bir beyaz ayar alıp çekimlerinize devam edebilirsiniz. Şöyle hatalar görüyorum genelde çekim yapanlarda. FPS'iniz kaçsa shutter değerinde bunun 2 katı yapmanız gerekiyor. En doğal hareketleri yakalamak için, hareketlerin doğallığını bozmamak için 2 katında kullanırsanız insan hareketlerinin en doğal şeklini yakalayabilirsiniz. ISO kullanımında kullandığınız kamerayı deneyerek sizin güvenli alanınızı bulmanız gerekiyor. Deneme çekimleri yaparak hangi ISO'da çok fazla grain ekleniyor bunu test ederek kendi güvenli alanınızı oluşturabilirsiniz. 3000 ISO'dan sonra artık çok fazla grainleniyor ve kullanamayacağınız görüntüler ortaya çıkıyorsa bu güvenli alanı belirleyip bunun ötesine geçmemenizi tavsiye ederim. Çekimlerinizi elde yapıyorsanız kameranın ayarlarından kesinlikle stabilizasyonu açın. Bunlar hem dijital hem de manuel stabilizasyon olarak iki farklı şekilde oluyor. Elde çekecekseniz bunların ikisini de açın. Birazcık kamerada crop yapabilir ama açınızı ona göre ayarlarsanız hiçbir sorun olmayacaktır. Veya gimbal kullanıyorsanız bu ayarların açık olması gimbal'ın stabilizasyonu bozabilir. O yüzden gimbal'da kullanırken kapalı, elde kullanırken açık şekilde kullanabilirsiniz. Işık kullanımında yapılan hatalardan biri de şu: ışığı tavandan yansıtmak. Güçlü bir ışığınız olabilir. Evet, tavandan yansıtarak bunu kırabilirsiniz. Bu da çok güzel. Ama bunun insan teninde güzel durmayacağını bir softbox kullanarak anlayabilirsiniz. Softbox ve önünde grid kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü softboxlar ışığı kaynağından çıkarak yansıtmadan yumuşattığı için daha yumuşak bir doku elde edersiniz. Bunun önünde de grid kullanmanız ışığın farklı alanlara dağılmamasını, sadece kişiye ya da nesneye yansımasını sağlayacaktır. Kullandığınız ışık kaynağı çok profesyonel bir ışık değilse önüne kendi imkanlarınızla bir yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Bunu şu şekilde sağlarsınız: bildiğimiz mutfakta kullandığımız yağlı kağıtları ışığın önüne koyarsanız ışığı yumuşatarak iletecektir. Eğer bir röportaj çekiyorsanız kesinlikle yaka mikrofonu kullanın. Yaka mikrofonu kullandığınız zaman da bunu çekimden önce prova edin. Konuşacak kişinin yaka mikrofonu taktıktan sonra bir prova ederek dinleyebilirsiniz. Hatta imkanınız varsa daha sonra bunu bir kurgu programına atıp dinleyerek kontrol ederseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Test alırken kamerada gördüğünüz göstergelerden ses seviyesinin ortanın biraz daha üstünde ama kırmızıya değmeyecek şekilde ayarlayın. Bunu konuşacak kişinin ses tonuna göre değişebileceği için prova yaparken test etmenizi tavsiye ediyorum. Çekim yapacağınız ortamda en önemli olanlardan biri ortamdaki ışık kaynakları. Sizin kuracağınız değil de ortamda hali hazırda bulunan ışık kaynakları. Bunların herzleri çok farklı gösterebildiği için enstantane ayarlamanızı düzgün yapmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız ışıklardaki titremeler, flicker'lar ortaya çıkacaktır. Bunu şöyle çözebilirsiniz. Genelde 50 ya da 100 shutter'da uyumlu olacaktır bulunduğunuz ortamla ama bunu deneyerek bulabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda hala flicker görüyorsanız 50 shutter'ı 100 yaparak, 120 yaparak bunun hangisinde düzeldiğine bakabilirsiniz. Bazı kameralarda detaylı shutter ayarı var. Bu ışık titremesini azaltmak için 120.3 shutter ayarlayabiliyorsunuz. Bu ara ayarlarda da düzelebiliyor. Eğer makinenizin böyle bir ayarı varsa bunu kullanarak da düzeltebilirsiniz. Diğer sık yapılan bir hata da çekim sırasında bataryaların boş olduğuyla karşılaşmak. O yüzden çekimden döndüğünüz zaman bütün bataryalarınızı şarj etmenizi tavsiye ederim. Bu sayede bir sonraki işinize gittiğinizde bataryalarınız dolu olacaktır. Görüntüleri çektiniz, kurgu aşamasına geldiniz. Çektiğiniz görüntüleri kesinlikle basit de olsa bir color'a sokun. Siyahları ve beyazları tekrar ayarlamanız daha doğru tonları yakalamanızı sağlayacaktır. En önemlisi ten rengine biraz color yapmanız illaki gerekecektir. Bugün size videographerların en sık yaptığı hatalardan bahsettim. Sizin de çok sık yaptığınız hatalar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.